Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz dalgalı haroşa modelinin anlatımını yapacağım. Çok kolay ve çok güzel bir örgü çalışması. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan arkadaşların örgülerinde kullanabileceği güzel bir örnek çalışması. Arkadaşlar, modelimiz 5 ve 5'in katları olarak ilerliyor. Yani şu görmüş olduğunuz örnekli kısım 5 ilmek, aradaki var olan ilmekler yine 5 ilmek, tekrar örnek 5 ilmek. Yani 5 ve 5'in katları olacak şekilde istediğimiz büyüklükte bu çalışmayı uygulayabiliriz. 5 ve 5'in katlarını uyguladıktan sonra şu görmüş olduğunuz kenar patları, kenar kısımlarına da ben 3 ilmek ilave ettim. Siz kenar kısımlarınıza ne kadar ilmek atmak isterseniz atabilirsiniz ama örnek 5 ve 5'in katları olacak şekilde ilerliyor. Şimdi ben daha küçük bir çalışmada bu örneğin anlatımını size yapacağım. 5 ve 5'in katları olacak şekilde tam 4 model çalışması, şöyle 4 model çalışmasıyla örgüyü anlatacağım. Dolayısıyla 4-5'in 20 ilmeğe ihtiyacım var. Kenarlara da 3'er ilmek koyacağım. 23 ve diğer taraftaki 3 ilmekle 26 ilmekle beraber örgüme başlayacağım. Bebe örgü ipi ve 3,5 milimetre örgü şişi kullandım arkadaşlar. Şimdi anlatımda da yine 26 ilmek üzerinden bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 ilmek üzerinden anlatımı size yapacağım. Şişime 26 ilmek attım ve bildiğimiz klasik önde ve arkada düz örgü örerek 3 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Bakın 1, 2, 3. Şimdi model çalışmasına başlıyoruz. Ne dedik? Kenar patında 3 ilmek bıraktım dedik. Önce bu 3 ilmeği normal haroşa örgü olarak örüyorum. Hep haroşa örgü öreceğiz. Hiç değişen bir şey olmayacak. Şimdi sıradaki 2, 4, 5 ilmeğe örnek çalışması yapacağız. Şişime ipimi bir kez doluyorum ve sıradaki ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Bu bir. Sonra şişime ilmeği 2 kez doluyorum ve sıradaki ilmeği örüyorum. 2 etti. Tekrar şişime ilmeği 2 kez doluyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. 3. Şişime ipimi 2 kez doluyorum. Sıradaki ilmeği haroşa olarak örüyorum. 4. Son kez şişime ilmeği bir kez doluyorum ve sıradaki ilmeği haroşa örüyorum. 5. Ne yaptık? Birinci ilmeği örerken haroşa örmeden önce bir kez doladık. Sonraki 3 ilmeğe 2 kez doladık, 4 etti. 5. ilmeğimize de bir kez dolayarak toplamda 5 ilmeği bu şekilde haroşa örgü olarak ördük. Şimdi araya 5 tane normal haroşa örüyoruz. Hiç dolama yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek haroşadan sonra tekrar örnek kuracağız. Birincisini örerken şişimize ipimizi bir kez doluyoruz ve haroşa örüyoruz. Ardından 2 kez doluyoruz. 1. Tekrar 2 kez doluyoruz. 2. Tekrar 2 kez doluyoruz. 3 ilmek haroşayı bu şekilde örüyoruz. İlk bir kez doladığımızda 4 ediyor. Örneğimiz 5 ilmekten oluşuyor. 5. ve son ilmeğimi yine şişime ipimi bir kez dolayarak haroşa örgü örüyorum. Yine bitti. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek boşluk bırakıyorum. Eğer ilmek sayım çok olmuş olsaydı aynı örnek çalışmasını yaparak devam edecektim. Küçük bir anlatım olduğu için benim örnek çalışmam bitti. Son 3 ilmeğim kenar patım için haroşa örgü. Ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arkasındayız. Yine haroşa örgülerle öreceğiz örgümüzü. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından örüyorum. 2, 3 ilmek kenar patım. Ardından 5 ilmek örnek için 2, 3,
4, 5. Ve şimdi dolama yapmış olduğum 5 ilmeğim var. Bunu da şöyle örüyorum. Bakın bir kez dolama yapmış olduğum ilmeğim. Dolama yaptığım ipi boşa çıkarıyorum ve bu ilmeğim uzuyor. Amaç zaten buydu. Haroşa olarak ördüm, bu bir. Sıradaki ilmeği yine dolama yapmıştım 2 kez. Onu da boşa çıkardım. Bakın ilmek uzadı. Bunu örüyorum. 2. Sıradaki yine aynı şekilde 2 kez dolamıştık. Bakın açıyorum. İlmeği uzatıyorum. Örüyorum. 3. Tekrar sıradaki 2 kez dolamıştım. Açıyorum. Örüyorum. 4. Ve sıradaki bir kez doladığım ilmek, bunu da açıyorum ve örüyorum. 5. Bakın model zaten böyle oluşuyor. Ardından 5 ilmek haroşam var. Normal olarak bu 5 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. 4 ve 5. Tekrar örnekli kısımdayım. İlk ilmeği bir kez dolamıştım. Boşa çıkardım. Uzattım ve ördüm 1. Sıradakini 2 kez doladım. Onu da boşalttım ve ördüm 2. Sıradaki yine aynı şekilde 2 kez dolamıştım. Boşalttım, ördüm 3. Sıradaki yine 2 kez uzattığım ilmek, doladım, boşalttım, ördüm 4. Sonuncu ilmeğimi bir kez dolamıştım. Onu da boşa çıkardım ve ördüm 5. Bakın kenar kısmımda 3 tane kenar pat ilmeğim var. Bunları da örerek sıramı tamamladım. Model bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi birkaç sıra örünce bakın ne kadar güzel olacak. Şimdi var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. 3 diş haroşa arayla örnek kurmaya devam edeceğim. Kaydırmalı bir çalışma, üst üste değil, kaydırarak model çalışmasını uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi ilk diş haroşamı örmüş oluyorum. Bakın görüyor musunuz? İlmekler uzuyor. Dalgalı ve ajurlu görüntüyü bu şekilde elde etmiş olduk. Evet, ilk dişi tamamlamış oldum. Şimdi örgümün düz tarafını çevireyim, göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu tam 3 dişe tamamlayalım. Sonra ikinci kuruluma devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın tam örnekten sonra 1, 2, 3 dişe haroşalarımı tamamladım. Şimdi ikinci kez kurulum yapacağız. Ne yapmıştık? İlk 3 ilmeğimiz kenar patımızdı. Sonraki 5 ilmeğe de örneğimizi kurmuştuk. Şimdi örneğimiz kayacak arkadaşlar. Şurada düz örmüş olduğumuz haroşalarımızın olduğu yere örnek çalışmasını uygulayacağız. O yüzden önce kenar patı olan 3 ilmeğimi örüyorum. Yine haroşa örgü, değişen bir şey yok. Sonra sıradaki 5 ilmeği örüyorum. Toplamda 8 ilmek örüyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Şimdi bakın şuradaki 5 ilmeğe şu model çalışmasının aynısını uygulayacağız. Ne yapıyorduk? Birincisine bir kez ipimizi dolayarak haroşa örgü örüyorduk. Sonra 3 tanesine ikişer kez dolayarak. Bu 1, bu 2 ve bu 3. Toplamda 4 yaptık. 5 ilmekten oluşuyor örneğimiz. Son ilmeğimizi, 5. ilmeğimizi de şişimize ipimizi bir kez dolayarak örüyoruz. 5 ilmeğe modeli kurduk. Bir önceki 5 ilmeğimiz model çalışmamızın olduğu ilmekti. Bunları da normal haroşa örgü olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şimdi kenarda 3 ilmeğim var pat ve arasında 5 ilmeğim daha var haroşa örgü. Buraya şimdi örneğimizi kuracağız. İlk ilmeği bir kez dolayarak, ikinci ilmeği 2 kez, üçüncü ilmeği 2 kez ve dördüncü ilmeği 2 kez dolayarak haroşa örgü ördüm. 5. ilmeği yine
bir kez dolayarak haroşa örgü ördüm. Sırada 3 ilmekten oluşan kemer patım var. Bunları da örerek sıramı tamamladım. İkinci kez kurulumu yaptık. Yine haroşa örgülerle öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız. Var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi dolama yapmış olduğum 5 ilmeğim var. Doladığım ilmeği boşa çıkardım. Dolayısıyla bu ilmeğim uzadı ve bunu böyle ördüm. Sırada 2 kez doladığım ilmeğim var. Boşa çıkardım ve uzayan ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeğim de yine 2 kez dolanmış olan ilmeğim. Dördüncüyü de aynı şekilde boşa çıkardım, ördüm. Beşinci bir kez dolamış olduğum ilmek, onu da boşa çıkardım ve ördüm. 2 4 5 ilmek. Şimdi sıradaki 5 ilmeği yine haroşa örgü örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar örnek çalışmamın olduğu yerdeyim. Dolamış olduğum ilmekleri boşa çıkarıyorum ve ana ilmeği örüyorum. 2 3 4 ve 5. Bitti. Sıra sonunda var olan ilmeklerimi yine haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 5 ilmek örnek için ördüm. 3 ilmekte kenar pat ilmekleri. Örgümü çevirdim. Yine 3 diş haroşa örgü olana kadar var olan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 dişe tamamlayalım. Tekrar 3. kurulumu da göstereyim. Videomuzu öyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, haroşa örgülerle örgümü ördüm ve bakın 1 2 3 diş haroşa boyunca örgümü örmüş oldum. Şu başlangıç ipimizin sol tarafımızda olması lazım. Burası bizim örgümüzün düz tarafı. Düzle tersi karıştırmadan bu şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi tekrar 3. kez kurulum yapacağız. Bakın ilk kurulum yapmış olduğumuz sıramız burası. Şimdi ne yapmıştık? 3 ilmek kenar patımızı ördükten sonra modelimizi uygulamaya başlamıştık. Yine ilk 3 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Şimdi sıradaki 5 ilmeğe şu model çalışmasının aynısını uygulayacağım. İlk ilmeği bir kez dolayarak, ikinci ilmeği 2 kez dolayarak, üçüncü ilmeği yine 2 kez dolayarak ve dördüncü ilmeği yine 2 kez dolayarak ördüm. 5. ve son ilmeğimi bir kez doladım ve ördüm. 5 ilmeği tamamladım. Bir önceki model çalışmamın olduğu 5 ilmeğim var. Bunları normal haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4 ve 5. Tekrar model çalışmamın olduğu yer. Bakın kaydı örnek, görüyor musunuz? Bu şekilde devam ediyor. İlkini bir kez dolayarak ördüm. İkinciyi 2 kez doladım. Üçüncüyü 2 kez doladım. Ve dördüncüyü 2 kez doladım ve haroşa örgü ördüm. 5. ve son ilmeğim bir kez doladım ve ördüm. Bitti. Şimdi 5 ilmek bir önceki model çalışmamın ilmekleri. Bunları haroşa ördüm ve sıra sonunda kenar patım için 3 ilmeğim var. Toplamda 8 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Çevirdim. Aynı şeylerin tekrarını yapıyoruz. İlk 3 ilmeği, sonra sıradaki 5 ilmeği, toplamda 8 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Ördüm. Bakın 2 4 6 8. Şimdi dolama yapmış olduğum ilmeklerim var. İlmeği çıkardım. Dolama yaptığım ilmeği boşa aldım ve ördüm. 1. Sıradakini aynı şekilde boşa aldım ve ördüm. Sıradakini boşa aldım ve ördüm.
Sıradakini boşa aldım ve ördüm. Ve 5. son ilmeğimi yine boşa aldım ve ördüm. Ardından 5 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine örnek çalışmam. Doladığımı boşa aldım ve ilmeği ördüm. Doladığımı boşa aldım, ördüm. Doladığımı boşa aldım, ördüm. 4. ilmeğim yine boşa aldım, ördüm. 5. ve son ilmeğimi boşa aldım ve ördüm. Sıra sonunda 1, 2, 3 ilmeğim var. Kenar patım için haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Yine 3 diş haroşa olana kadar örgümüzü örüyoruz ve bir sonraki model kurulumuna geçiyoruz. Sanırım bu anlatım yeterli olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü örgünüzde, özellikle battaniyede çok güzel duracağına eminim. Yazlık ajurlu örgüler istediğinizde böyle hafif delikli bir örnek çalışması hem çok güzel görünen hem de çok kolay örebileceğiniz bir örnek modelidir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şayet örerseniz Instagram adresimden ördüğünüz örgülerin görsellerini bana yollarsanız ben de büyük bir keyifle neler ördüğünüzü görmek isterim. Şimdi bunu 3 sıraya bir tamamlayayım. 3 diş haroşaya. Son halimizi bir görelim ve videomuzu artık bitirelim. Evet arkadaşlar, bakın model bu şekilde. Şöyle koyarsam çok daha güzel görünecek diye düşünüyorum. Çok güzel bir örnek çalışması ve çok da kolay. Bakın açık mavi ile de görüntümüz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Ben çok beğendim ve sizinle paylaşmak istedim. Şayet dediğim gibi bu örnek çalışmasıyla eğer örgüler örerseniz mutlaka Instagram adresimden bana da gönderin, görmek isterim. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.